Şimdi bir araca geçelim. Göstererek bağlantıları nasıl yaptım, neyi seçtim, nasıl bağladım anlatacağım. Nasıl, nerede kalıyoruz? Yani küçük araçta nasıl sığıyoruz? Taşıdığımız şeyleri nasıl tutuyoruz? Hepsini göstereceğim. Şimdi araca geçelim. Öncelikle güneş panelinden bahsedeceğim. Güneş panelini ne yaptım? Ne kadarlık büyüklükte aldım? Nasıl bağladım? Şimdi gördüğünüz gibi aracın üzerine bu şekilde ben uzun plaka yaptım. Burayı hem ben yatmak için kullanıyorum. Araç üstü katlanır çadırım var. Araç üstü çadır değil, normal katlanır çadır. Ben onu araç üstü olarak kullanıyorum. Göstereceğim birazdan. Hem burayı ben şey için kullanıyorum. Normal yatmak için 2.40 uzunluğunda, 1 metre genişliğinde. Hem de güneş panelimi koyuyorum bu şekilde. Yolculuk sırasında gerek konakladığımız yerlerde. Monokristal 195 watt monokristal güneş paneli aldım. Güneş panelinden artı eksi 2 tane 3 çıkıyor. Buna klipsli, yağmurda zarar gelmemesi için şöyle klipsli sistem. Tabi bu benim yanlışlıkla bunu kırdım ben. Bir yere sıkıştı. Şöyle bu yağmurda su geçirmediği için yağmurda havada güneş panelinde sıkıntı yok. Bu şekilde yapıp devam ediyorum. Bunu burada kalıyor. Kapı kapandığında ne oluyor? Kapı kapandığında valla bir şey olmuyor. Şöyle göstereyim. Oraya sıkışıyor. Şimdi kabloları içeri bağladık. Size gelen kabloların nereye geldiğini göstereyim. Bunu solar şarj cihazına bağladım. İnvertörü kapattım. Bunu solar şarj cihazına bağladım. Bu solar şarj cihazımın kullanımının yine detaylı videosunu çekeceğim. Yani şurada 2 tane gelen akü panelden gelen yeri şuraya, aküyü buraya. Onun dışında kullanmak için 12 voltu da buradan çıkartıyoruz. Ne için kullanıyoruz? Hidrofor için kullanıyoruz. Ben bunu hidrofor ve lamba için kullanıyorum. İstediğiniz 12 volt için kullanabilirsiniz yani. O size kalmış. İster araç aydınlatma, hidrofor ne isterseniz kullanabilirsiniz. Bunun bağlantısı şöyle bir akü aldım. Aküden yine dediğim gibi buraya bağlantıları çektim. Burayı da çocuk oynamasın diye ben şöyle bir plaka yaptım. Plakayla yani hem oraya bir şeyler gelmesin. Burayı da güvenlik önlemlerini biraz aldım. Güzelce bantladım bir kısmını. Şunu özellikle güzel bandım. Birbirine bir şekilde temas etmemesi için. Şöyle plaka bu plaka aynı üstte yatmak için kullandığım şey. Bu reklam plaka, reklam panolarının plakaları. Bu arkadaş inverter direkt aküye bağlanıyor. Bunun kendi koruması var. Böyle açınca çalışıyor. Arkada fanı var. Arkadan bağlantı yerleri var. 500 wattlık bir inverter aldım. O bana yetiyor. Uzatma bağladım. Birkaç şeyi şarj ederken kullanmak için. Hidrofor sistemini göstereyim. Böyle şu 2 tane kablosu var bu hidrofor sisteminin. Birincisi su almak için, birincisi suyu çıkartmak için. Şimdi bu hidroforun nasıl çalıştığını size göstereceğim. 12 voltla bağladım. Zaten hidroforun arkasında kırmızı siyahlar var. 12 voltla bağladım. Bir de ben buna on off tuşu yaptım. Şurada normal elektrikten alıp on off tuşu yaptım. Böyle de kapattım. Aynı plaka. Bu plaka çok işe yarıyor. İçi plastik, dışı alüminyum. Hem sağlam hem de şekil verebiliyorsunuz. Şu kablo ayrı. Şu kabloyla şimdilik işimiz yok. Bu ayrı bir şey. Yani o 12 volt, ikinci 12 volt çektim ben oraya. Onun kablosu. Hidrofor ne işe yarıyor? Hidroforda neden kullanıyoruz? Mesela şöyle bir yerde akan suyumuz var mesela şöyle diyelim. Şöyle akan su oldu veya biz bir yerden su aldık diyelim bunun gibi. Bunu getiriyoruz. Herhangi bir yerde su bulduk. Bunu ister getirin ister direkt suya bağlayın. Yani aracı çeşmeye yakın çekin. Mesela bu hidroforun bir ucunu şeye soktum. Bu arada ben bunun ucuna kendi şeyimde bir net gözüküyor mu? Ben oraya gelemem. Hı. Tabii
Ucuna oyuncak arabanın tekerleğinden bir filtre yaptım. İçine taş maş girmesin diye. Bizim oğlanın oyuncak arabasının tekerleğinden bir filtre yaptım. Dolayısıyla içine bir şey girmiyor. Bunu suyun içine soktunuz. Herhangi bir yerdeki suyun içine. Ondan sonra duş telefonumuzu aldınız. Şimdi şöyle göstereyim. Ondan sonra orada on tuşuna Efran, hidroforun o tuşuna bassana. Bakayım, o değil, diğeri. O ışık, diğeri. Ha, bas. Basılı kalsın. Ha. Yani gördüğünüz gibi bayağı hem mesafesi var. Duş almak için. Efendim, aç. Kapama. Aç, kapama. Aç oğlum. İşte gerek arabayı yıkamak için böyle. Gerek bulaşıkları yıkamak için. Bunu yapıyorsunuz bu şekilde. Veya tuvalette. Efendim, kapatabilir misin? Kapatabilir misin? Hidroforu bu şekilde kullanıyoruz. İkinci 12 volta da orada 2 tane on tuşu yapmıştım ben. İkinci 12 volta da böyle ışık yaptım. Şu tuşla açılıyor. Gece yetiyor yani bu şey. Bu normalde çakmaklıkta satılıyor. Bu da böyle ayrı ayrı çakmaklıkta satılan bir ışık. Ben bu çakmaklık ucunu artı eksi şekilde bildiğim, hangisi olduğu bildiğim için direkt şuna bağladım. Güvenli bir şekilde tabi. Arkadaşlar, ben burada bir de 12 voltluk buzdolabı almıştım. Büyük ümitlerle dedim herhalde yeter, hiç şey olamaz yani, en azından biraz soğutur dedim. Arkadaşlar, aklınızda olsun. Yani ben 12 voltluk buzdolabının çalışanını hiç duymadım, görmedim. Yani ne tavsiye edenini gördüm. Hiçbir şekilde şey yapıp yani bir şekilde kendinizi benim gibi kandırıp ya çalışır herhalde ya. Yani boşuna niye üretsinler deyip böyle almayın. 12 volt buzdolapları çalışmıyor. Yani bir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor yani. Ne yalıtımı güzel, ne yani soğutması var. Ben anlamadım yani, hiç bunu niye böyle üretiyorlar. Yani zaten baktığınızda yaparsınız, anlarsınız. Ya bu arada belki çok güzel bir markanın çok güzel bir 12 voltluk işe yaranı vardır. Bunlar ben kompresörsüz olanlardan bahsediyorum. Kompresör olmayan sadece 12 voltluk klasik böyle bir pervanesi, bir de demirden soğutucusu olan buzdolaplarından bahsediyorum. Şöyle yani 3000 liralık böyle kompresörlü olanlardan bahsetmiyorum. Onların zaten performansından şüphe yok. Yeter ki paradan haber var. Onun yerine ne yapabilirsiniz? Bütçeniz böyle kompresörlü buzdolaplarına yetmiyorsa tabii ki ilk seçenek kompresörlü buzdolapları. Çok güzel yani, böyle araç için yapan güzel markaların olduğu. Tabii 4000 liradan başlıyor. 4000-3000 liradan aşağı ben görmedim. Güzel onlardan bahsediyorum. İkinci seçenek, benim gibi bir güneş paneli sisteminiz varsa büro tipi buzdolapları var. Wattı düşük, küçük. Otel tipi değil, bakın küçük büro tipi. Yani otel tipinin de belki yarısı kadar. Onlar 12 volt normal ev tipi kompresörlü. Ama ona uygun bir şeyiniz olmalı. Inverter'ınız. Onları daha detaylı bilgilendirmek için ben çekerim. Ben onun yerine su olayını nasıl çözdüm geçici olarak. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şeyim var. Kutu var. Köpük kutu. Bunların kapağı da var. Bunu şurada buz bataryaları var gördüğünüz gibi. Onları bir şekilde evden çıkmadan donduruyorum. Veya gittiğim yerlerde, marketlerden rica ediyorum. Akşam ben alacağım diye. Onun içine koyuyorum. Bunları bir gün 2 gün yapıyor. Soğuk tutuyor içindeki şeyleri. Çünkü bunun yalıtımı gerçekten çok güzel. Bunu nerede alırsınız bilmiyorum. Bu Metoda alabilirsiniz zannedersem bunları. Bunun içine koyuyorum ben buzlarımı. İçindekileri soğuk tutuyor. Bu şekilde geçici bir çözümüm var. Özellikle tavuğun etin bozulmaması için bir buzdolabı şart. Çok büyük kolaylık. Ben de daha ona sıra gelmedi. Onun da çözümünü bulacağım. Gittiğimiz yerlerde nasıl konaklıyoruz? Öncelikle aracın içindeki malzemeleri, benim dalış malzemelerimiz, kıyafetler olsun, masamız olsun, ıvır zıvır. Bunları dışarı çıkartıyoruz. Ben bu güneş panelini alıp, bağlı değil buraya. Ya, yolculuk sırasında ben bunu bağlıyorum. Gerdirmeyle gerdiriyorum. Kısa bir şekilde hızlı gerdirme şeyim var, aparatım var. Gerdiriyorum hareket etmesin diye. Gittiğimiz yerde ben bunu sağ tarafa alıyorum. Ondan sonrasında Farah, bir gelir misin kamerayı tutmak için? Kalmak için Decathlon'dan bildiğiniz bu 2 dakikada kurulan çadırlar var. Fakat Decathlon'da fiyatı uçtuğu için, 700-800 lira geldiği için en son gördüm. Bir de onun ebatı bana uymuyor. Onun ebatı geniş. Benim aracın genişliği 1.
Onlarınki bayağı genişti. Ben onun yerine Tekzen'den buldum. Aynı mantıkla çalışan hızlı açılan çadır. Bunu açıyorum. Direkt üstüne koyuyorum. Güneş panelini çıkartıp. Şimdi size göstermek için güneş panelini çıkartmıyorum ama normalde güneş panelini çıkartıyorum. Üstüne koyuyorum. Göstereyim. Bu şekilde. Burada. Hangi tişörtün var? Az önce buradan çıktı. Bunu bu şekilde kuruyorum. İçine de evde bir visko yastığımız vardı. Onu ikiye böldük. Aşağıda hanımla çocuk kullanıyor. Üstteki çadıra da bir tane sığacak şekilde tam 1 metre eninde yastık. Yastık diyorum, pardon, yatak. Onu ikiye böldük. 2 ayrı yatak yaptık. Yani sadece üst kısmı. Genişliği yani 5 santim. 5 santimden biraz daha fazla. 5 santim kalınlığında. Zaten araç üstü çadırlarda da olan yataklar öyle 5 santim. Daha fazla kalın değil. Çünkü katlandığında az yer kaplaması lazım. Ama yetiyor zaten. 5 santimlik bir visko elde ettik. 2 tane 1 metre genişliğinde. Onu çadırın içine koyuyorum. İşte onun için yastık falan koyup o şekilde yatıyorum. İşim bitince de mesela bugün buradan bitti. Kaldım. Güneş paneli hala yan tarafta diye düşünün. Güneş paneli burada değil. Burası dümdüz. İşim bitince de bunu katlıyorum. Nasıl katlıyorum hemen göstereyim. Bunun katlaması biraz alışkanlık istiyor. Bu kadar. Ondan sonra poşet kılıfına koyuyorsunuz. Bunun bir de kılıfı var. Kılıfına koyuyorsunuz. Yani 250 liraya kalma işini de halletmiş oluyorum. Hanımla çocuk da içeride yatıyor. Bu şekilde. Unuttuğum bir şey var mı diye bir kafamdan geçiriyorum. Soyunma kabini. Evet, soyunma kabinine nasıl bir çözüm buldum. Biz böyle bir kumaş bulduk kumaşçıdan, brandacı. Brandacı artık o size kalmış. Kamerayı yere sabitleyeyim. Tuvalet için nasıl bir çözüm bulduk? Şu sandalyeleri biliyorsunuzdur. Burasında bez olur normalde. İskelet olur. Ben bunu bu şekilde o bezi aldım ama şunları normal balıkçı düğümüyle, ikisini de balıkçı düğümüyle eşit olacak şekilde bağladım. En sağlam düğüm zaten bu balıkçı düğümüdür. Bitti. Bu çok sağlam. Kaç defa test ettik, hiçbir sıkıntı. Ondan sonraki sistem bildiğiniz klozet kapağı. Biraz komik gelebilir bu çözüm size ama gerçekten müthiş rahat. Şimdi bu üst kısım için normal oturuyorsunuz. Evdeki tuvalet konforu diyebilirim yani. Acayip rahat. Evet ama gider neresi? Gider için iki seçeneğiniz var. Birincisi poşet sistemi yapmak alta. Her seferinde o poşet atmanız gerekiyor. İkincisi kulağım hoş gelse de bütün karavancıların benzer sistemleri kullanıyor. Burada bir kova düşünün. Bunun altına sığan bir kova. Şu boyda da yoğurt kovası ve kovası. Onların kapakları vakumlu oluyor. Onun içine poşet geçirip ve işiniz bittiğinizde artık duruma göre ister o vakumlu kapağı kapatırsınız. Daha sonra kullanmak için yani her seferinde poşet atmamak için. Bu var ya. İsterseniz dediğim gibi daha artık o size kalmış. Daha siz bir şey yapmak isterseniz her seferinde atabilirsiniz. Veya o kova sistemini düşünebilirsiniz. Bu şekilde. Tuvaletinizi yaptınız. Zaten hidroforunuz da burada. Hidroforla da temizliğinizi yapıyorsunuz. Bu şekilde. Eyvah. Şimdilik bahsedeceklerim bu kadar.
Umarım bu tarz bir hayat yaşamak isteyenlere ekonomik bir çözümler sunmuşumdur. Eğer başka tavsiyeniz varsa dinleyebilirim sizin tavsiyeleriniz. Bu sistemi geliştirecek tavsiyelerinizi göz önünde bulundurun muhakkak. Denerim yani. Hatta siz tavsiye edersiniz ben denerim. Ben olup olmadığını sizle paylaşırım burada. Yani şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.